Esenlikler sevgili dostlar. Her akşam olduğu gibi bu akşam da YouTube'da canlı yayındayız. Bugün sevgili dostum Kaan Yunus Sağlam'la birlikteyiz. Dostlar, bugün her hafta gerçekleştireceğimiz bir programa girdik. Bundan sonra Kaan Yunus Sağlam'la birlikte her cuma 22.00'da birlikte olacağız ve her cuma günü dostumla birlikte spor hakkında konuşacağız. Çünkü kardeşim sporla alakalı çok bilgili. Sağ olsun bize de o bilgileri Teşekkür aktarıyor. ederim. Dostum Teşekkür ederim. çok teşekkür ederim gerçekten kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim sen de kabul ettiğin için beni yayınına. Süper ya. Bugün suplementlerden konuşacağız dostlar. Suplementlerle alakalı dostum Kaan Yunus Sağlam bizlere bilgi verecek. Ancak suplementler yani bu ek besinler aslında nedir? Öncelikle onu öğrenelim Kaan Yunus Sağlam dostumdan. Buyur dostum. Supplementler vücuda dışarıdan alınan takviye, besin yani kişinin yaptığı antrenman, diyete uygun aldığı ek olarak takviye besindir. Yani diyete uygun bir şekilde besin aldığında supplement oluyor. Yani e, sporda kendimizi geliştirirken hızlı bir şekilde o besinleri almış oluyoruz aslında. Hızdan ziyade normalde alamadığın gıdaları ek olarak almış oluyorsun. Peki o alamadığımız gıdaları supplementler yerine farklı şeylerden de alabilir miyiz? E, Gıdalardan alabilirsin ama zaten alamadığın için bu takviyelere başvuruyorsun. Mesela en çok hangisini kullanıyoruz bu konuda? Hangisini alamıyoruz biz besinlerden? Kreatini almak çok zor. Hı hı. Kreatin alıyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu kreatin üzerinde en çok araştırma yapılan supplementtir. En faydalı supplement diyebiliriz. Ayrıca fiyatı da çok uygundur. Nedir kreatin tam olarak? Kreatin enerji yani patlayıcı kuvveti sağlayan supplementtir. Ayrıca vücudumuz bu kreatini üretiyor. Hı hı. Fakat bizim yaptığımız bu kreatini biriktirmek yani bir süre sonra kreatini atıyor vücudumuz. Biz Evet. biriktirdikçe enerji patlaması oluyor. Ha, o enerji patlaması olumlu yönde etkileyebiliyoruz yani kendi vücudumuz için spor yaparken. Tabii tabii. Mesela bu Tüm sporlar kreatin için kullanılıyor nasıl bu kreatin. kullanılıyor kreatin? Nasıl çalışıyor? Vücudumuzda zaten dediğim gibi kreatin üretiliyor. Biz dışarıdan alarak bu kreatini birikmesini sağlıyoruz. Kreatin ATP sistemiyle ATP ile çalışıyor. Peki Ee, ATP dediğin şey peki tam olarak nedir? ATP vücudun e, hücre içinde bulunan nükleottir. Nükleot enerji taşımasına yarayan bir nükleottir. Öyle ATP'den de söyleyeyim. bahsettik. Peki ek Aynen. besin almadan bu kreatin depolamasını vücudumuzda sağlayabilir miyiz aslında? Bu çok zor çünkü 1 kilogram kırmızı ette 1 gram kreatin bulunmakta. Bu hem maddi açıdan hem her gün kırmızı et yemek açısından çok zor. Süper bir şeyden Yani bahsettik. alamayız. Aslında peki bu kreatinden bahsederken hani bu sesim geliyor değil mi? Bu kadar faydalı Gelemedim. olduğundan bahsederken bir de aslında zararlarını da düşünmek gerekiyor. Kişiler bunun zararlarını düşünüyor mu? Bunun zararları tam olarak nedir? Yani var mıdır bunun zararları? Kreatin zararları olarak? Kreatin zararı tabii ki var. Yani düzenli kullanım aralarında e, bir kutu ürün kullandıktan sonra hemen yeni ürüne geçmek yerine 1-2 hafta ara vermek en mantıklısı olacak bu kreatin Hmm. supplementinde. Hem vücudumuz dinleniyor o süre zarfında. Hmm. Stres azalıyor. Aslında biz kreatinin zararlarından bahsettik. Peki bu supplementlerin yani destek verici, spora destek verici ürünlerin zararı var Hı mıdır? hı. Bu zaten supplementler dediğim gibi gıda olarak geçiyor. Ek besin, ek gıda olarak Hı geçiyor. hı. Yani besin ne kadar zararlıysa bu supplementler de o kadar zararlı oluyor. Hmm. Dozunu aşmadığımız sürece. Aslında çok mantıklı bir şekilde açıkladın dostum konuyla alakalı bize bunu. Teşekkür ederim. Süper.
Peki ek besin almadan kreatinden bahsettik. Bir de hangi kreatin tercih etmeliyiz? Bu konuda da bize bilgi verebilir misin dostum? Kreatinin iki tane çeşidi var zaten. Yani aslında bir sürü çeşidi var. Hı Bunlar hı. hızlı emilim, yavaş emilim diye değişiyor. Fakat yani en uygun olanını, en ucuz olanını almamız yeterli bu supplementte. Çünkü ikisi de bilimsel araştırmalara göre aynı oranda etkiliyor vücudu. İkisi dedin yani Sadece emilimi kreatinin falan iki daha az. çeşidi olmuş oluyor. Yani hızlı emilse de yavaş emilse de aynı etkiyi veriyor. Süper. Peki hızlı emilenle yavaş emilenin arasındaki fark nedir? Mesela isimleri nedir onların? Biri vücuda daha çabuk etki ediyor, daha çabuk emiyor vücudun. Hı hı. Diğerinde daha yavaş etki ediyor. Ama sonuç olarak dediğim gibi birikmesi gerekiyor zaten bu kreatinin. Biriktikten sonra aynı performansı verecek ikisi de. Peki dostum, konuyla alakalı bir de benim aldığım notlar arasında BCAA ve IZMA gibi destek ürünleri de var. Bunlar nedir? Evet. BCA amino asitlerden oluşuyor. Hı hı. Yorgunluğu azaltıyor. Yağ yakımını destekliyor. Onun haricinde protein sentezine yardımcı oluyor. Bu yeni başlayan sporcularda genelde çok daha iyi etki veriyor bu BCA. Hmm. Kas kaybını önlüyor. Bu oruçlu zaman mesela insanlar oruç tutuyor. Bu oruç zarfında çok etkisi olur BCA'nın kas Aa. kaybı olayından. Peki Yani diyetlerde, oruçlarda kullanılabiliyor BCA. hangi gıdalarda bulunuyor normalde? BCA kırmızı ette, et ürünlerinde bulunmakta. Hı hı. Et ürünlerinde karşılayabilirsiniz. Karşılamadığınız takdirde BCA supplement olarak kullanabilirsiniz. Hmm. Peki bu BCA'nın da çeşitleri bulunabilir. Biz hangi çeşidini kullanmalıyız eğer Evet. spor yapıyorsak ve sporda etkili bir şekilde rol almak istiyorsak? Ee, Bunların BCA'da oranları var. Önce öyle söyleyeyim. 4-1-1 oranı var. 2-1-1 oranı var. Hı hı. Ee, BCA'da lösin, izolesin ve valinden oluşmakta. Bu 3 amino asitten oluşuyor. En önemlisi bizim için lösin. Fakat bunlarda da bilimsel araştırmalara göre çok büyük fark yaratmamakta. Hmm. Oranlarına göre aldığımızda da. Yani yine bütçenize uygun bir BCA'yı alabilirsiniz. Güzel dostum, çok teşekkürler. Peki ızma, ZMA konusu var. ZMA Aynen. ZMA konusunda var. ne işe yarar? Nasıl bir şeydir? Bize bahsedebilir misin? ZMA magnezyum, çinko, B6 vitaminlerinden Hı oluşmakta. hı. Bu ZMA kullanan kişiler daha rahat uyku, yani daha iyi bir kaliteli bir uyuyabiliyorlar. Daha kaliteli Ha. oluyor uykuları. Sporcunun da bir uykuya ihtiyacı olduğu Bu için. tabii ki uyku zaten en önemli şeylerden biri Süper. beslenmenin yanında. Onun haricinde bu supplemente testo booster da deniyor. Yani Hmm. testosteron arttırıcı. Fakat bu testosteron arttırıcı sağlıklı insanlarda Evet. pek bir faydası olmuyor. Ha. Yani eğer senin seviyen düşükse normal kaliteli sağlıklı insan düzeyini çıkartıyor bu ZMA dediğimiz şey. Yani sadece ihtiyaç halinde kullanılması söylenen ve o şekilde öngörülen bir şey. Ya ihtiyaç halinde veya tereddütteysen alamıyorsan magnezyum çinko yine bunlar kullanılabilir rahat bir uykuya uyumak için, kaliteli bir uyku uyumak için. Yine Peki ZMA kullanılabilir. normalde bu magnezyum eksikliği yaşayan kişi var diyelim. Bu magnezyum Hı hı, eksikliğini karşılamak amacıyla bak. Mesela uyku problemi çekiyor. Uyku problemi çeken hı hı. biri yüksek bir oranda magnezyum eksikliği yaşıyor mudur sence? Tabii ki magnezyum çinko eksikliği yaşıyordur yani. Peki normal olarak bu kişi ZMA etkisini yani magnezyumu ve çinko eksikliğini Hı hı. doğal besinler üzerinden karşılamak istediğini varsayarsak bu şekilde çeşitli böyle Evet. destek ürünlerine ihtiyaç duymadan doğadan almak isterse uyuma problemini çözmek amacıyla o şekilde nasıl bir işlem uygulaması gerekir? Ne yemesi gerekir? Doğal olarak alınabilir mi? Ee, ta- tabii ki alınabilir. Tahıl bakliyat ürünleri Hı alabilir. hı. Onun haricinde ee, B6 vitamini için nişastalı sebzeler, patates yiyebilir.
B6 vitamini de çok önemli. Enerji veriyor çünkü B6 vitamini aynı zamanda. Güzel. Çinko için balık Süper. yiyebilir. Balık. Et ürünleri yiyebilir. Aynen. Okey, diyelim doğal olarak bu şekilde. Ancak doğal olarak bunları alamadık. Yani normal bir şekilde tabletlerini almamız gerekiyor. Çünkü magnezyum eksikliği var vücudumuzda ve biz o magnezyum eksikliğini vücudumuzda karşılamamız gerekiyor. Bu nedenle ZMA aldık. Vücudumuzdaki magnezyum ve çinko eksikliğini karşılamak amacıyla diyelim. Evet. Peki bunlardan Evet. hangisini seçmeliyiz? Yani hangisi vücudumuz için daha uygun olandır? Ek besin olarak mı, yani supplement olarak mı hangi ZMA'yı almalıyız? Evet, aynen öyle. İçeriği kontrol edilebilir. Yani zaten alacağınız supplementlerin hepsinde içerik yazıyor. Hı hı. İçeriği en yüksek olanları ve fiyatı uygun olanı alabilirsiniz. Bu arada konuyla alakalı sorularınız varsa aşağıda açıklamalar kısmında Kaan Yunus Sağlam dostumun sosyal medya hesaplarından kendisine ulaşabilir ve konuyla alakalı sorularınızı sorabilirsiniz. Bu arada şu an bir de aldığım notlar arasında multivitaminler var dostum. Multivitaminler ne işe yarar? Bahsedebilir misin bize? Multivitaminler vücudun düzenli çalışmasını sağlıyor. Hı hı. Öyle söyleyeyim öncelikle. Eksikliğinde neler oluyor? Eksik olan vitamin ve mineral, daha doğrusu supplement kullandığımızda ne oluyor? Onu söyleyeyim. Hı hı. Eksik olan mineral ve vitaminler tamamlanıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bağışıklık sistemi mesela şu dönem için çok önemli. Onun haricinde ciddi yaralar olabiliyor. Bunları yardımcı oluyor düzelmesinde. Yani Enerji multivitamin. veriyor aynı şekilde. Çünkü vücudumuzun illaki vitaminlere de ihtiyacı var. Aslında bu nedenler dolayısıyla vücudumuz bitkin düşüyor. Evet, yorgunluk olmasını engelliyor bu vitaminler. Doğal olarak aldığımızda da zaten hani normal meyve sebzeden aldığımızda da aynı şekilde yorgunluğumuzda azalma olacaktır. Diyelim o tabletlerden var. Multivitamin tabletlerden dostum. Onları ne zaman Evet. kullanmalıyız? Ana öğünden sonra kullanmak iyi olur bu multivitaminleri. Süper. Peki hangilerini Fakat kullanmalıyız aynı dostum? her gün aynı süre zarfında almak gerekiyor. Atıyorum bir gün 1'de aldın, saat 1'de aldın, ertesi gün akşam 5'te aldın. Anlamı olmayacak bu süre Güzel. için. İstikrarlı bir şekilde almak gerekiyor diyorsun. Aynen, kesinlikle. Tüm supplementleri öyle kullanmak gerekiyor. Süper. Peki hangilerini almalıyız dostum multivitaminlerde? Yani bizim için, sporcular için özel bir spesifik alan var mıdır? Piyasada bu multivitaminle ilgili bir sürü marka var, bir sürü çeşit var. Yine aynı şekilde bütçenize uygun olanlarını almanızı tavsiye ediyorum ben. Dostum şimdi Ve ben oranlarına bakacaksınız. içeriğine bakmak gerekiyor ve araştırmak gerekiyor. Aynen. Sorularınız Aynen. varsa bence konuyla alakalı yine Kaan Yunus Sağlam dostuma açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bu arada dostum bu protein çok geniş bir kavram. Dostlar şimdi biz proteinlerden bahsedeceğiz. Proteinler multivitaminlerden sonra bahsedeceğimiz çok önemli bir supplement, bir destek verici bir ürün. Sporcuların kullanmasında çok gerekli bir toz. Protein tozları zararlı mıdır dostum? Konuyu bir açıklık getirebilir misin? Bu da aynı şekilde supplement olarak geçiyor piyasada sonuç olarak. Hı hı. Aynı ek gıda, ek besin. Dozunu aşmadığımız sürece bir zararı olmayacak. Bunun da diğer supplementler gibi. Yani Öncelikle öyle söyleyeyim. peki zararlarından bahsettik. Yani protein nedir ve neden kullanır? Öncelikle protein tozu kimi insan için bu sırada birinci sırada olabilir. En önemli supplement olarak. Ama başka bir insan için sonuncu sırada olabilir önemli supplement olarak. Evet. Bu tamamen kişinin aldığı proteine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Yani düşük protein alıyorsan mecbur kullanmak zorundasın bu protein tozunu. Fakat Harika. yüksek protein alıyorsan, zaten proteini karşılıyorsan yani hiç almanıza bile gerek yok. En gereksiz supplement olur sizin için. Süper bir şeyden bahsettin Öncelikle öyle dostum. söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, her spor yapan, burada Kaan dostumun bahsettiği şu oluyor. Her spor yapan kişi protein almalıdır şeklinde bir olay yok. Yani siz yeterince balık, et,
tavuk tüketiyorsanız, örneğin Evet. proteinlerinizi alıyorsanız, protein tozu kullanmanıza gerek yok. Ancak besinlerden protein tozunu karşılayamıyorsanız eğer, protein tozları sizin için burada biçilmiş kaftan oluyor. Evet, kesinlikle. Gerekli protein de bir insanın kilosunun 2 katı olarak hesaplanıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Hmm. Onun haricinde piyasada birçok çeşit protein tozu var. Fakat en çok kullanılan 5 tane protein çeşidini söyleyeceğim ben size. Buyur lütfen. Whey proteini var. Evet. Bu kesinlikle marka olarak, çoğu kişi bunu marka olarak biliyor ama Ben bu de marka sadece olarak ürünün biliyordum. kendi özelliği. Senin sayende Evet, çoğu kişi böyle yapıyor. çeşit olduğunu öğrendim. Bu sadece proteinin bir çeşidi. Sporcuların en çok kullandığı protein çeşidi de budur. Whey protein. Hı hı. Sebebi ise kana çok hızlı bir şekilde karışıyor ve anında spor sonrası, antrenman sonrası kaslar zedelendikten sonra, Süper. hasar gördükten sonra onarmana yardımcı oluyor bu protein Güzel. tozu. Ondan halk arasında da, sporcu arasında da en çok kullanılan protein tozu budur. Whey protein. Güzel. Onun haricinde kazein protein var. Kazein protein bunun tam tersi. Yavaş sindirilir. Genelde gece yatmadan önce kullanıyor sporcular bunu ki uyku sırasında hala protein sentezi, protein devam etsin. Protein almaya devam etsin vücut. Soya proteini var bundan Evet, bu sonra. da Soya proteini tam veganların kullanabileceği bir protein türü değil mi? evet. Fakat şu an piyasada whey proteinlerin de yine veganlara özel çıkan versiyonları var şaşırtıcı bir şekilde. Ama çok spesifik olduğu için ayrı bir şekilde bahsedebiliriz. Soya proteini. Evet. Evet, kesinlikle. Soya proteini de soya fasulyesinden geliyor protein kaynağı olarak. Hı hı. Bu da kazeinden daha hızlı ve proteinden daha yavaş sindiriliyor. Güzel. Kana da yavaş sindiriliyor. Peki biz... Yumurta proteini var. Evet, buyur dostum, buyur. Yumurta proteini var. Yumurta proteini yumurtanın akından geliyor. Zaten bu sporu yapan tüm insanların en büyük kaynağı bu yumurta oluyor. Hem en çok sindirilen şey de yumurta oluyor Evet. gıda olarak. Bu yüzden yumurta akı da tercih ediliyor. Bunun kaynağı da yumurtadan geliyor. Bir de yumurtayı böyle 5-6 tane yiyen kişiler var. O doğru mu? Ben de öyle yiyorum. Alerjin yoksa yiyebilirsin ya. Bir sıkıntı yok yani. Bir zararı var mı yemenin? Yumurta sarısı yağ yapabiliyor. Kolesterolü yükseltebiliyor. Ondan beyazlarını ayıklayarak yiyebilirsiniz yani. Güzel bilgilerden bahsettin dostum. Süpersin. Peki Onun haricinde evet, onun haricinde evet. Onun haricinde yine aynı şekilde et ürünlerini de yiyebilirsiniz eğer ki protein kullanmak istemiyorsanız. Protein tozu. Bu kadar çok protein çeşitleri var ve bu çeşitlerden biz hangisini tercih etmeliyiz? Hangisini tercih etmeliyiz? Whey protein almak en mantıklısı olacak diğerleri açısından eğer vegan değilseniz. Ben de kendim whey protein kullanıyorum. Bilindik marka, yine bunda da aynı şekilde bilindik markaları almaya çalışın. Heartline markası var. Optimum Whey Protein markası var. Onun haricinde ben Protein Ocean kullanıyorum. Hem tat olarak hem etki olarak gayet iyi geliyor. Fiyatı da çok uygun diğer. Dediğim gibi bakın arkadaşlar, sorularınız varsa kesinlikle açıklamalar kısmında Kaan dostumun sosyal medya hesaplarına erişebilirsiniz. Bu arada dostum, sohbet mesajları da var. Açıkçası ben onları da yanıtlamak istiyorum. Tabii ki. Kaan kendi kanalını açsın demiş. Aysun Yorgun. Ben de şu an düşünüyorum, inşallah yapabiliriz. Bizim zaten bu her cuma canlı yayın yapmamızdaki amaç bu şekildeydi dostlar. Kaan Yunus Sağlam'ın açıklamalar kısmından YouTube hesabına ilerleyebilir ve spesifik sporla alakalı detaylı spor videolarını ve besinlerle alakalı videolarını inceleyebilirsiniz. Bundan sonraki süreçte kendisi böyle bir proje gerçekleştirecek ve ben de bu konuda destek olacağım dostuma. Çok teşekkür ederim. Yani bir kanalı olacak aslında Kaan Yunus Sağlam dostumun da.
Onun haricinde sorularınız olursa Instagram'dan mutlaka sorun, çekinmeyin yani. Koala demiş ki dikey Hı hı. vitamin nedir? Ne? Dikey vitamin nedir? Dikey vitamin mi? Öyle bir şey yazmış. Öyle bir şey olmayabilir de tabii. Ben bilmiyorum o konu hakkında. Bu arada İlk defa duyuyorum hatta. belki de yani şaşırtmak amacıyla da sormuş olabilir. Aynı kişi demiş ki Olabilir. benim kayınçoda bel fıtığı var. Nasıl Hı hı. beslenmeli ve spor yapmalı demiş. Bel fıtığın olan bir kişi deadlift mutlaka girmemeli. Onun haricinde belini güçlendirecek hareketler var. Hı hı. O hareketleri uygulasa daha mantıklı olur. Hem beli güçlendikçe bel ağrısı da minimuma inmeye başlayacaktır. Yani detay varsa aslında spesifik konu olduğu için bu özel bir konu olduğu için dediğim gibi aslında iletişime direkt olarak geçebilir. Konuyla alakalı daha fazla detaylı bilgiyle eğer edinebilirsiniz dostum Kaan Yunus Sağlam'dan. Evet, ona uygun bir program da yazabilirim ben eğer mesaj atarsa. Evet dostlar bakın bu konuda desteklerini de esirgemeyecek dostum. Bu arada Kaan bu multivitaminlerden bahsettik, ZMA'lardan Hı hı. bahsettik, birçok proteinlerden bahsettik. Bunlar dışında dostlarımıza spor yaparken önerebileceğin bir başka bir ürün var mıdır? Ya dediğim gibi en başında da söyledim. Bu tamamen kişiye özel olmalı. Hı hı. Kişinin yaptığı diyete uygun olmalı. Ama bunlar en çok kullanılan supplementler. Genelde çoğu sporcunun kullandığı supplementler. Ee, Detaya girmem için onların benden ne istediklerini öğrenmem lazım. Nasıl Evet. bir program izlemek istediklerini öğrenmem lazım. O konuda yardımcı olabilirim ancak. Süper. Peki konuyla alakalı bu bahsettiğimiz spora destek verici ürünlerle alakalı söylemek istediğin son bir şeyler var mıdır dostum? Az önceki soruya bir dönmek istiyorum bel fıtığı olan arkadaş için. Kesinlikle doktora başvurmadan spora başlamamalı Hı hı. amcası. Önce izin almalı. Doktor eğer izin verirse bu spora başlamalı. Diğer türlü büyük sakatlıklar da ortaya çıkabilir. Güzel. Onu söylemek istiyorum. Supplementler hakkında başka şimdilik söyleyecek bir şeyim yok yani. Sorusu Süper. olan varsa tekrardan sorabilir bana. Harika. Dostum gerçekten bu yayın çok bilgilendirici ve spesifik alanda merak eden kişiler için çok özel bilgiler de içeriyor. Çok önemli bilgiler de Hı verdin. hı. Bu noktada sana teşekkür etmek istiyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Sevgili dostlarımız da dostlar bu noktaya kadar bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Burada yayını sonlandıracağız. Sosyal medya hesaplarınızdan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Esen kalın dostlar. İyi akşamlar.